Şimdi şunu hayal edin. Westeros'ta herkesin bir kılıcı var ama Tyrion'un silahı kılıç değil, dili. Ve o dil yıllardır hem düşmanlığını delirte konuşuyor hem de Tyrion'u hayatta tutuyor. Şimdi soru şu. Martin Jaime'nin elini aldı. Cersei'nin itibarını, ışıltısını yerle bir etti. Güzelliği elden gidiyor. Peki ya Tyrion'un en büyük silahını yani dilini ondan alırız. Eğer alacaksa bu bir gün bir sahnede birisi sinirip keser gibi rastgele bir şey olmaz. Martin bunu aylar önceden değil, kitaplar boyunca örer. Bazen rüyalara saklar, bazen tehditlere, bazen de sadece tek bir kelimeye. Silence. Tabii kanala üye olmayı, yorum yazmayı, bir videoyu paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu kanal tek başına bunlar olmadan büyüyemez. Biz üreticiler de sizin destekleriniz olmadan devam etmeyi anlamsız buluruz. Şimdi başlayalım. Eski videolarımda bahsettiğim o tekrar eden cümle meselesine bakalım. Çünkü Tyrion'un dil işine giden yolun kilidi burada. Benim kendini tekrar eden cümleler notumda çıkış noktası çok netti. Martin'in yıllar önce Tywin'le ilgili kurduğu altyapı. Çok sık tekrar etmiştim bir dönem bu örneği. Uzun süredir takip edenler bilir. Martin bir söyleşisinde Tywin'in ölümünü kurgularken alta sıçmak cümlesini ilk kitaptan itibaren bir hazırlık gibi kullandığını belirtmişti. Bu ifade Tywin'in doğrudan öleceğini değil ama nasıl öleceğini işaretliyor ve Tywin ölünceye kadar ilk 3 kitap boyunca tekrar ediyor. Hatta sonra Tyrion bölümlerinde bile geri dönüyor yani sonraki kitaplarda. Burada bence önemli olan şu, bu okur yeniden okuyunca yakalasın diye yerleştirilmiş bir kanca. İlk okumada şaka gibi, ikinci okumada yazarın eli görülüyor. Hayretten bir süre sonra madem Tywin de böyle yaptı, aynı şeyi başka karakterlerle de yapıyor olabilir dedim. Biz genelde Ulukurt gizemleri, gizli işaretler gibi şeylere odaklandık ama tekrar eden cümlelerin karakterlerin geleceğine dair bir tür foreshadowing olabileceğine ihtimalle yeterince bakmadık. Üstelik kitaplarda karakterlere özel olup tekrar eden bir sürü cümle var. Ve bunlar da klişe geç deyip atmak kolay. Bu yaklaşım bence çok işe yarıyor. Çünkü Martin'in tarzı tam da bu. Bazı şeyleri çok küçük yazar ki büyük sonuca geldiğinde bu hep burada ele istersin. Ben bunları hatırladığım kadarıyla tekrar edeceğim. İlla tek bir yorum dayatmış gibi olsam bile siz de yorumlayabilirsiniz. Neticede ben böyle yorumluyorum diye illa öyle demek değil. Şimdi Martin bazı replikleri karakterin üstüne bir etiket gibi yapıştırıyor. Bu etiket bazen karakterin iç sesi oluyor. Bazen başkasının ona söylediği şey. Bazen de farklı bağlamlarda geri gelen bir yankı. 3 etkisi var. 1. Karakteri tek cümleyle tanıtıyor. Kim bu insan? 2. Karakterin rotasını ima ediyor. Nereye gidiyor? Ve 3. Sonunda ödeme geldiğinde okurun beyninde eski sahneler bir anda birleşiyor. Game of Thrones dizisinde de bir hayli ünlü olan ve tabi olarak kitaplarda da ilk önce çıkan tekrar eden cümle şu. Hiçbir şey bilmiyorsun Jon Snow. Burada benim yorum da zaten net. Bu sadece tekrar eden bir flört lafı değil. Jon'un aile kimliği ve bilmediği şeylerle ilgili bir omurga. Bana göre hikaye sonuna çok iyi işaret eden hiçbir şey bilmiyorsun Jon Snow kadar olmasa bile ikinci ikonik bir cümle geliyor. Sivri ucu sapla. Bu ailenin kimliğinin ve kökleriyle bağlı bir geliyor. Braavos'ta Arya neredeyse her şeyi atarken iğneyi atmadı, sakladı. Bu da Arya'nın asla tamamen başka biri olmayacağına ve bir gün Arya Stark olarak geri dönme ihtimaline işaret ediyor ama burada mesele iğnenin kendisi değil. Söylenen söz. Bu sözü diğer tekrar eden cümlelerden daha özel kılan şey Arya'nın bu sözü Jon ile ortak kullanması, hatta ölürken Arya'yı hatırlarken bu cümleyle hatırlıyor Jon. Ted Williams'ın serisindeki başrol çiftimize denk gelen Jon ve Arya'nın Simon ve Maria'nın bir okla, ki sivri uçlu bir şeyden bahsediyoruz burada, serinin kötü adamlarını öldürmeleri gibi Arya ve Jon'un da aynı şey yapacağını işaret olarak yorumladım bunu. Zaten Martin de bu sözün önemli olduğunu geçmişte vurgulamış. Tabi devam edelim. Deni içinde arkana bakma kaybolursun tipinde bir tekrarın Deni'nin geçmişiyle ve olan biten yanlışlarla, travmalarıyla yüzleşmesi halinde
ruhsal bir kırılma yaşaması neden olacağını işaret eden bir cümle olduğunu savunuyorum. Bu da aslında Martin'in karakterlerin nasıl kendi sloganlarıyla damgaladığını gösteriyor. Bu tekrarlar sadece foreshadowing değil, bazen Cheever silahı gibi çalışıyor. Normalde Cheever silahını objeyle düşünürüz. Duvara asılı tüfek patlar. Martin'in yaklaşımında ise duvarda asılı olan bazen bir cümledir. Yani silahın kendisi replik oluyor. Bir kere duyuyoruz. Tekrar duyuyoruz. Unutur gibi oluyoruz. Sonra bir gün patlıyor. Bunu Tyrion'a bağlayacağımız yer tam burası. Çünkü Tyrion'da tekrar eden şey bir kılıç adı yahut bir slogan değil. Onların kendisi değil. Bu kurama bakınca şu soru mecburen doğuyor. Tyrion'un etrafında değil sürekli dürtülüyorsa bu sadece karakterin sivrilini anlatmak için yoksa bir çevre repliği mi? Bir de Tywin örneğinden gelen o tatlı ayrıntı var ya, altın sıçmak. Tywin öldükten sonra bile Tyrion bölümünde tekrar diyor. Bu bence şu demek. Martin bazen ödeme geldikten sonra bile o cümleyi bir süre daha yaşatıyor. Çünkü artık cümle şaka değil. Travma. Yani tekrar eden sadece geleceği işaretlemez. Bazen geçmişin yarasını taşır. O yüzden ikinci bölüme geçerken elimizde net bir kural var. Bir cümle bir karakterin etrafında dolaşıp duruyorsa Martin onu boş yere dolaştırmıyor ve Tyrion'un etrafında dolaşan kelimeyi hepimiz de biliyoruz. Dili. Şimdi bir sonraki kısımda Tyrion'un dil meselesini kitaplardan tek tek çıkarıp masaya dizeceğim. Kim söylüyor, hangi bağlamda söylüyor, kaç kere ve neye hizmet ediyor falan filan. Sonra da tamam, bu silah kırılacaksa kim kırar sorusuna geçeceğiz. Hazırsanız ikinci bölüme geçiyoruz. Şimdi bir adım geri çekilip Tyrion'a şöyle bakalım. Adamın kası, kılıcı, ordusu çoğu zaman yok. Ama dili var. Ve Martin bu dil meselesini öyle laf olsun diye değil, resmen bu işin sonu kötü bitebilir diye düz yazıyla önümüze koyuyor. Önce şunu netleştireyim. Westeros'ta dil koparmak metafor değil, bildiğin uygulama. Dothraki tarafında bile bir kızın feryadı can sıkınca çözüm olarak dilini getirim diyen var. Bu dünyanın susturma refleksini çıplak biçimde gösteriyor zaten. Kral toprakları tarafında da aynı vahşet var. Jaime'nin ağzından Illyrian Payne hikayesi geliyor. Aerys Targaryen bunun için onun dilini aldı. Yani yanlış şeyler söylemek burada gerçekten organ kaybettiren bir şey. İster Davos için aynı tonu konuşuyor. Adamın parmaklarıyla birlikte dilini de kısaltmalıydım. Dil bu evrende fazla çalışırsa kesilen bir şey. Cersei de zaten milletin dilini sıcak kerpetenle kesme tehditini çok sever biliyorsunuz. Bu zemin hazır olduğuna göre Tyrion'a geçebiliriz. Tyrion'un daha erken dönemde bile dil yüzünden başına iş açacağı açık açık söyleniyor. Bronn, Tyrion'a lafı hiç dolandırmadan şunu patlatıyor. Dilin çok sivri ufaklık. Bir gün biri onu kesip sana yutturacak. Tyrion'un cevabı da tam Tyrion hani. Herkes bana bunu söylüyor. Yani burada iki şey var. Bir, tehdit çok somut. Dilini kesip sana yedirecekler. İki, Tyrion bunu bile şakaya vurarak geçiyor. Yani dilini frenlemiyor. Tam gaz ileri. Sonra Martin işi daha da metin üstü bir seviyeye çıkarıyor. Küçük konseyde bir söylentiyle, yani şu Joffrey meselesi baş edemezlerken sözü çözüm diye resmen dil kesmeyi öneriyor. Joffrey'nin kralın öz oğlu olmadığını iddia eden herkesin dilini koparılacağına dair bir ferman yayınlayalım. Ve bu noktada Tyrion'un verdiği cevap bence bu videonun omurgası. Bir adamın dilini kopardığında onun yalancı olduğunu kanıtlamış olmuyorsun. Sadece dünyaya onun ne söyleyebileceğinden korktuğunu gösteriyorsun. Bu cümle politik bir laf gibi okunabilir ama aynı zamanda Martin'in çok sevdiği türden bir bıçak. İleriye dönük de kesiyor. Çünkü Tyrion'un dili özellikle ileride birilerinin korktuğu şeyleri söylemeye daha da meyilli hale geliyor. Yani bu cümle Tyrion'un ağzından çıkıp Tyrion'un başına geri dönülecek bir tür lanet gibi. Üstüne bir de Tyrion'un şu rüyası var. Bu rüya bence doğrudan dilsizleştirme korkusunun bilinçaltı hali. Sessiz kız kardeşlerden birine sorabilirdi ama konuşmaya çalıştığında ağzının olmadığını fark etti. Pürüzsüz, dikişsiz bir deri dişlerini kaplıyordu. Bu keşif onu dehşete düşürdü. Ağzı olmadan nasıl yaşayabilirdi? Koşmaya başladı. Şehir çok fazla uzakta değildi. Şehrin içinde tüm bu ölülerden uzakta güvende olacaktı. Ölülerin arasında olmamalıydı. Ağzı yoktu ama yine de yaşayan bir insandı. Hayır, bir aslan.
bir aslan ve hayattaydı ama şehir sularına ulaştığında kapılar ona kapalıydı. Bu biri beni susturacak fikrinin en saf formu. Rüyada dil kesilmiyor belki ama sonuç aynı. Konuşamamak. Tyrion'un kimiyle konuşma arasındaki bağı düşünülünce bu rüya bayağı ciddi bir işaret. Tyrion'un dil temasını Martin bir de ironik şekilde oynuyor. Gümüş dil. Tyrion'un karşısına Simon gümüş dil çıkıyor ve adam tam olarak Tyrion'un istemediği şey yapıyor. Şarkıyla sırları dolaştırıyor. Tyrion da onu susturma yolunu para ve tehdit üzerinden açık ediyor. Akıllı bir insan şarkıdan çok sessizlikten kazanır. Bu da temayı büyütüyor. Tyrion'un dünyasında dil eşittir tehlike ve bazen dil eşittir satın alınması gereken bir şey. Tyrion başkalarını susturmaya çalıştıkça hikaye bize şunu fısıldıyor. Bir gün onu da susturacaklar mı? 5. kitaba geldiğimizde bu dil kesme tehditleri ve tehlikesi devam ediyor. Misal yarı üstad ile sırlar karşılığında oynamayı teklif ettiğinde yarı üstad Griff dilimi keser diye karşılık veriyor. İronik şekilde aslında Griff yani Jon Connington bunu yapabilecek biri olduğunu, daha doğrusu bu tehditleri yağdırdığını biliyoruz. Tyrion'un önceki bavulu uyarmıştı. Dilini koru yoksa onu kaybedersin diyor. Yani yine Tyrion'daki yaptığını söylüyor bunu. Bu cümle forşalık olarak daha ne yapsın? Dilini koru yoksa kaybedersin. Daha doğrudan bir şey beklemeyen artık. Üstelik Tyrion ben dilimle hayatta kalırım refleksi bile aynı sahnelerde geçiyor. Yani kendini diliyle pazarlayan biri. Yani Tyrion dilimle iş görün diyor. Hikaye dilini koru yoksa kaybedersin diye karşılık veriyor. Bu karşılıklı iş itişme Tyrion'un gelecekte dilini kaybettiği ihtimali büyütüyor. Çünkü bu adamın hayatta kalma yöntemi tam da riskin kendisi. Yani onu hayatta tutan şey tam tersinde neden olacak bir şey. Bir de Tyrion'un dilini nimbik ustalık gibi görmesi var. Kendine o kadar güveniyor ki Tyrion onun kulakları benden daha iyi diye itiraf etme zorunda kaldı. Ama eminim dilim daha becerikli diye dolanıyor etrafta. Ve aslında dış gözler de onu böyle görüyor. Griff'in iç sesi Tyrion'un dilin hakkını veriyor. Kendim gitmeliydim. Seahorse'den sonra Haldun'a eskisi gibi güvenmekte zorlanmıştı. Cücenin o tatlı dili tavrıyla onu kandırmasına izin vermişti. Bu iki alıntı birlikte şunu kuruyor. Tyrion'un dili sadece konuşma organı değil, taktiksel bir yetenek. Şimdi buraya bir taş daha koyayım. Tyrion'un başına gelen fiziksel yaralanmalar da sözle bağlantı şeklinde paketleniyor. Essos da bir söylüyor burnunun kesilmesini açıklarken şöyle diyor. Küstahlığım yüzünden beni cezalandırmak için kesildi. Cümle önemli. Saygısızlık, dili sivrilik yüzünden o burun gitti ve aslında haksız değil. Sertçe parmakla oynadığı oyun ve zamanında kral muhafızının kışkırtması Karasu'da burnunu kaybetmesine neden oldu. Yani aslında canını kaybedecekti de burnuna kurtuldu. Adamın bedeni zaten dilinin günahını taşımaya başlamış. Bu sıradaki ceza dili mi olacak sorusunu canlı tutuyor. Özetle 2. bölümün sonunda elimizde net bir tablo var. Bu evrende dil koparmak yaygın ve siyasi çözüm diye masaya konuyor. Tyrion daha ilk kitaptan dilini kesecekler tehdidini yiyor ve bunu hafife alıyor. Tyrion'un ağzından çıkan en güçlü cümlelerden biri doğrudan dil koparma temalı ve korku vurgulu. Bu geri dönüp onu vurabilecek türden yazarlık bumerangı. Tyrion rüyasına bile ağız olmayan bir hale düşüyor. Bilinçaltı susturma korkusunu taşıyor. Son kitapta ise uyarı artık tabii ki kapalı değil. Tam burada 3. bölümü bağlayalım. Peki bu dili kim susturacak? Eğer Tyrion'un dili onun kalkanıysa onu kıracak kişi de Tyrion hikayesinde bir zirve kötülük ya da zirve intikam figürü olmak zorunda. Şimdi en can alıcı yere geldik. Tamam kitaplar Tyrion'un diliyle oynuyor ama bunu kim gerçeğe çevirir? Ben burada olaya iki filtreden bakıyorum. Motif uyumu ve hikaye mantığı. Yani hem bu kimin imzası hem de bunu yapacak kişinin Tyrion'a erişimi ve sebebi var mı? 1 numaralı aday. Euron. Çünkü bu adamın işi susturmak. Euron'u ilk sıraya koymanın tek nedeni kötü adamlığı değil. Euron'un etrafındaki simgeler ve pratikte tam olarak bu eyleme kilitli. Sessizlik, dilsizlik, ağızsızlık. Gemisinin adı bile sessizlik diye bağırıyor. Mürettebatının hali, yanına dolaşan dilsiz figürler, bunlar böyle tesadüfi durmuyor. Resmen
Bu adamın dünyasında konuşmak lüks demek. Tyrion'a gelince, Tyrion'un en büyük gücü bir ordu değil, bir soy değil. İnsanların zihnini diliyle bükmesi. Sözle provokasyon yapıyor, sözle pazarlık yapıyor, sözle hayatta kalıyor. Böyle bir karakteri öldürmek çok sıradan bir final olur. Ama onu dilsiz bırakmak karakterin kimliğine direkt saldırı. Martin'in sevdiği silah kırma hamlesi. Biliyorsunuz en sevdiği karakter olsa da en çok fiziksel eziyeti ona ediyor gibi görünmekte garip bir şekilde. Euron'un Tyrion'a bunu yapması hikayesine yakışan bir çarpışma çıkartır. Tyrion konuşarak hükmetmeye çalışan tip. Euron konuşmayı ortadan kaldırarak hükmetmeye çalışan bir tip. Kalkan adalarında aleyhine konuşanlar olunca anında geriliyor ve ortamı terk ediyordu. İkisi yan yana gelirse Euron'un en Euronvari hamlesi Tyrion'u susturmak olur. Peki yolları kesişir mi kısmı da hiç de o kadar uçuk bir şey değil. Tyrion'un Essos hattında büyük güçlerin çevresinde dönme ihtimali zaten var. Paralı ordular, kraliçeler, ejder söylentileri, Westeros'a dönüş planları. Euron'un da hedefleri zaten büyük hedefler. O yüzden hikaye onları aynı masaya oturtmak isterse bahanesi bol. İttifak gibi görünür, esaret çıkar, pazarlık gibi görünür, kurban törenine döner. Euron'un tarzı bu. Zaten bariz kız Tyrion bir süre Dany etrafında olacak. Euron da zaten Dany'ye yapışacak. Muhtemelen Tyrion diliyle Euron'u çok fena tahrik edecek. Yani asla bulaşması gereken birine bulaşmış olacak. Çok ilginç olacak bence. Kısacası Euron seçeneği iki açıdan çok güçlü. Sembolik olarak cuk oturuyor ve hikaye olarak kesişme ihtimali çok fazla yüksek ve eylem Euron'un estetiğine oturuyor. Ama ben Euron kesin yapar diyerek diğer ihtimalleri yok saymak istemem. Çünkü Tyrion'u susturmak isteyen tek kişi Euron değil. Mesela Cersei. Cersei'yi ikinci sıraya koyarım çünkü Cersei için Tyrion sadece bir düşman değil, bir tür uğursuzluk ve tehdit kaynağı. Cersei'nin korkusu iki katmanlı. Tyrion'un varlığı bile onun zihnini kemiriyor ve Tyrion konuşursa Cersei'nin kurduğu anlatılar çöker. Cersei'nin Tyrion'u sunacağı aslında ölüm olur ama Cersei'nin en zevk aldığı şeylerden biri cezayı uzatmak. Tyrion'u dilsiz bırakmak Cersei'nin paranoyasına da çok uyar. Beni artık kimseye anlatamayacak. Üstelik Tyrion'un dili Cersei'nin en nefret ettiği şey. Alay, zeka, laf sokma, toplumsal rezillik. Cersei'nin Tyrion'u dil üzerinden cezalandırmasını tamamen kişisel bir intikam olarak yorumlardım. Zayıf tarafı şu, Cersei'nin tarzı daha çok yak, yık, yok et. Yani Euron kadar sessizlik fetişi taşımaz. Yine de motivasyon bakımından güçlü. Üçüncü adayımız ise Daenerys. Daenerys seçeneği genelde insanlara ters gelebilir. Çünkü Dany'nin cezasını ateşle falan hayal ederiz. Ama Tyrion Dany'nin yanında yükselirse bir noktada fazla konuşan danışman problemine dönüşebilir. Bu ihtimalin iki yolu var. Tyrion istemeden yanlış bir siyaseti tetikler, sonuç kötü olur. Dany bunu ihanet gibi okur. Yahut gerçekten ihanet eder. Tyrion çok kritik sırlar öğrenir ama o sırları sağda konuşmaya başlar. Dany'nin düzenini tehdit eder. Bu durumda Dany'nin çevresindeki sert akıllar öldürmeyelim ama hani konuşmasın diyebilir. Tyrion'u öldürmek onu dışarıya karşı kahraman gibi bile gösterebilir ama susturmak bu daha yönetimsel bir hamle olabilir. Zayıf tarafı Dany'nin karakter çizgisini dil kesmek doğrudan bir imza değil. Yine de savaş ve kriz büyüdükçe karakterin sertleşmesi zaten bekleniyor. Martin bu kapıyı açık bırakır. Ayrıca Euron ile birleştiğinde aslında Dany ve Euron ikilisinin elinden çıkan bir ceza olmasını daha çok beklerim. Diğer ihtimal ise Griff, Jon Connington hattı. Tyrion'un bu hatta fazla bilen, fazla oynayan bir figür olması ihtimali var. Burada mesele nefret değil, risk. Tyrion gibi biri doğru cümleyle bir orduyu ikiye böler, bir iddiayla meşruiyeti çatlatabilir. Bu tip bir lider çevresinde Tyrion konuşması fikri doğabilir, hatta sırf Tyrion'un iğnelemeleri bile bir gün bu adam başımıza işecek seviyesine çıkar. Bu adayın gücü hikaye içinde Tyrion'a yakın temas potansiyeli. Zayıf tarafı sembolik olarak Euron kadar ikonik değil. Ayrıca tehditler yağdırıp pek de onları uygulamayan birine benziyor. Son olarak da Varys ileriyor ayağı. Varys'in motivasyonu kişisel değil, stratejik olur. Tyrion doğru bilgiyi yanlış zamanda söylerse ya da Varys'in kurduğu düzeni bozarsa susturma refleksi devreye girebilir.
Burada dil kesme bence Varys'in estetiğine tam oturmaz. Çünkü Varys daha çok perde arkasından iş yapar ama konuşma gücü olan birini devreden çıkarmak onun dünyasında her zaman seçenektir. Ayrıca küçük kuşları içinde dilsiz oldukları düşünülüyor ama şu ana kadar kesinleşmiş bir bilgi değil. Neticede bu aday kim yaptı sorusunun sürpriz cevabı olabilir. Ama sembolik tat Euron kadar güçlü değil. Peki bana göre ne olur? Benim terazimde birinci sırada hala Euron var. Çünkü Tyrion'un dil teması ile Euron'un sessizlik teması birbirine kitleniyor. Bu Martin'in sevdiği türden bir kafi. Hatta Euron'un yanına Dany'yi de eklerim, bütün olarak öne sürerdim. İkinci sırada Cersei geliyor. Çünkü Tyrion'u susturmak isteyen en kişisel, en takıntılı motivasyon orada. Tek sorun Tyrion'un Cersei'nin eline düşmesi halinde ölümü kesin gibi bir şey. Yani kesmekle uğraşmak yerine ve kafasını kestirmekte daha çok ilgilenir gibi. Yine de Qyburn ile beraber işkence fikri onu şu sırada eğilim gösterdiği bir şey. Diğerleri de işte olasılık olarak arkadan sıralanır. Ve şimdi asıl güzel soru. Tyrion'un dili kesilirse bu onu bitirir mi? Yoksa tam tersine onu daha tehlikeli bir şey mi içerir? Şunu düşün. Tyrion'un dili yok ama aklı duruyor. Kendini şakayla kurtaramıyor. Lafla yön değiştiremiyor. İnsanlara ben böyleyim diyemiyor. Belki de o zaman ilk kez gerçekten sessiz bir Tyrion görürüz. Ve o sessizlik Euron II gibi korkutucu olur. Yahut dili olmadan Tyrion yaşayamaz ve sonunda ölür. Videonun sonuna geldiğimize göre sizden şimdi bir ricam var. Yorumlara tek isim yazmanızı istiyorum. Euron mu, Cersei mi yoksa başkası mı? Altında bir cümle, neden onu seçtiğinizi belirtin. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.